Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce şık ama bir o kadar da tatlış bir hırka örüyoruz. Bu hırkada sevgili Bil Hayalobi'nin yaz başında çokça satmış olduğu, hepimizin çok severek kullandığı bu %100 organik pamuk ipi kullanıyor olacağım. Ve yine Bil Hayalobi'nin bu simli karışımlı ip grubunu finalinde kullanıyorum. Bu iki ipi 3,5 milim tığ ile örüyor olacağım. Bu hırka için ihtiyacımız olan 14 adet motif. Bu 14 adet motifi ben Godzaz motifiyle hazırlıyorum. Motifleri biriktirmeden ördükçe ekleye gideceğiz. Bu benim 14 tane motifimin, biliyorsunuz kısa crop bir hırka. 14 tane motifimin adeti 17,5 santim. 8 sırada 17,5 santime ulaşıyorum. Belli bir yere kadar zaten Godzaz motifimizi örüyoruz. Daha sonrasında ise hanım dilendi tekniği gibi üçerli trabzanlar halinde ilerleyecek motifimiz. Ancak şunu söylemek isterim. Evet, biliyorum beyaz, zeminim de beyaz ama bu hırkayı beyaz çalışmak durumundaydım. Anlayışınıza sığınıyorum. Mümkün olduğu kadar, görsel kadar sözel de destekleyip neler yaptığımı size anlatıyor olacağım. Öyleyse yine de birçok kez anlatmış olmama rağmen bir kez daha bu ip koparmadan tek renkli öreceğimiz motifi başlayalım örmeye. Bu arada hırkamın bedeni 36-38 bedene uygun olacak ama videonun sonunda bedeni büyütmek için teknikleri de dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Motifimi sihirli halka içine örüyorum. Birçoğunuz artık bu motifi denediniz biliyorum ama yine de yeni tekniklerle anlatmak istedim. Sihirli halka içine ikili trabzanlarla ikili grup halinde bademleri örüyorum. Arada 2 zincirle. Hemen şöyle parmağıma bir kere doladım. Buradan da batıp ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir kere kilitliyorum ve yükseliyorum. Yükselip şöyle etrafında döndürüyorum ve arkasından şöylece ipimi dolandırıp tığın da üstüne ipimi alıyorum. Bakın burada 2 tane ilmeği tuttum. Hemen yanına bir tane daha bir kere de çıktığım ikili trabzanımı örüp hepsini bir toparladım. İlk bademimi yapmış oldum. 2 zincir. Hemen yanına aynısından örüyorum. 8 tane bunu öreceğiz. Arada 2 zincirle. 1 2 hepsini 3 ilmeği birden örüyorum. 1 2 battım. 1 2 3 ilmek beraber. 4 oldu. 1 2. Şunu biraz küçültelim. Battım ortasına. 1 2 üçünü 1. Arada 2 zincir. İki, 4, 2, 4, 6, 2 tane, son 2 taneyi örüyoruz. Sonuncu gruptayım. 8 sırada tamamlayacağız bu motifi. Tekrar hatırlatayım. 2, 4, 6, 8 olduk. Bir zincir çektim. Bakın bir zincir çektim. Normalde 2 çekip buraya batıp kaydırarak da yapabilirdik ama ben şöyle tercih ediyorum. Bir zincir çektim. Tığın üstüne de ipimi aldım. Burada ilk görmüş olduğum grubun tepesine batarken bu arkadan gelen ipi de tığımın üstüne alıyorum. Bu sihirli halkanın ortasında gelen ipi. Sonra içinden ilmeğimi çıkartıp tığımın üstündeki 3 ilmeği birlikte örüyorum ve burada 2 grubun arasına geldim. Bir zincir çektim, yükseldim, etrafında döndürdüm, arkasından dolandırıp burada bir kere tuttum. Hemen yanına bir tane daha örerken arkadaki ipi de tığımın üstüne aldım ki birlikte öreceğim. Çıktım ve tığımdaki 3 ilmeği birlikte ördüm.
Arada 2 zincirim var. Şimdi bunu yatırdım. Buradaki boşluğa geldim. Bir kere daha battım. 2, hepsini bir ördüm. Yani burada şu işlemi yapıyoruz. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Buradaki ilk sihirli halkanın içinde çekmiş olduğum ikili zincirlere 2 tane ikili trabzanla oluşan bir badem, 2 zincir, tekrardan aynı işlem, her boşluğa aynı işlemi yapıyoruz. Arada hep 2 zincirim var. Tekrar aynı boşluğun içine batıyorum. Ve şu arkadaki ipi bir kere daha alacağım gizlemek için. İkili bademlerimi örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3'ü 1, 2, boşluğa battım. 2 tane grubu ördüm. Şimdi sonuna kadar aynı mantıkla ilerleyelim. Son boşluğa geldiğimde burada bir tane yaparak başlamıştım. Hemen onun olduğu yere ikincisini de örüyorum ve burada hiç zincir çekmeden, çünkü bundan sonraki sırada her boşluğun içine 3 tane ikili trabzandan oluşan gruplar öreceğim. Arada da 3 zincirim olacak. Bunun için 3. sırada hiç zincir çekmeden tığın üstüne ipimi alıp buradaki grubun tepesine batıyorum ve birlikte örüp tam ortaya geldim. Bir zincir çektim, yükseldim. Etrafında döndürdüm. Bu ipi arkasından geçirerek tığımda tutuyorum. Tığın üstüne ipimi aldım. Aynı boşluğun içine battım. Bir kere daha çıktım. 3 tane olacağı için bacağım, üçüncüyü de yapıp tığımdaki 4 zinciri birlikte ördüm. Arada 3 zincirim var. Boşluğa geldim. 1, 2 ve 3. Hepsini bir ördüm. 1, 2, 3. Boşluğa geldim. 1, 2, üçüncüyü de yapıp tığdaki 4 tane ilmeği birlikte ördüm. Şimdi başladığım noktaya kadar aynı şekilde devam ediyorum. Son üçlü bademi de yaptığımda tekrar bir zincir çekip tığın üstüne ipimi alıyorum ve burada ilk yapmış olduğum bademin tepesine batıp içinden ilmeğimi çıkartıp yine üçünü bir örerek ortaya geldim. Ve hemen burada 1, 2 zincir çekip yükseldim. Etrafında döndürdüm. Çünkü uzun bacak oluşturmam gerekiyordu. İlk uzun bacağımı tamamladım. Tığımın üstüne 2 tane ipimi alıyorum. Sıra artık köşeleri oluşturup motifimi kare yapmakta. Hemen yine 2 dolayıp 3 kere de çıktığım trabzanlarımı ördüm. Arada hiç zincirim yok. Yanındaki boşluğa 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığın üstüne ipimi aldım. Yandaki boşluğa gelip yarım trabzan ya da çakma sık iğne dediğimiz gruptan 3 tane örüyorum. Bir tek burada geçişte bir zincirim var. Yani yarım trabzanları ördüğüm grupta bir zincir çekip yan tarafa geçiyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar tığın üstüne ipimi 2 kere doladım. Çünkü diğer köşeyi yapacağız. Geldiğimde 1, 2, 3 kere de çıktım. 2 doladım. Boşluğa battım. 1, 2, 3 kere de çıktım. Tekrar doladım 2 kere. 1, 2 ve 3. Köşede aradaki zincirim yine 2. Battım. 1, 2, 3. 2 kere doladım. Battım. 1, 2, 3. 2 kere doladım. Battım. 3 kere çıktım. Hemen yanındaki boşluğa gelirken 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sırasıyla yarım trabzanda 1, 2, 3. Burada bir zincirim olduğunu söylemiştim. Yeniden 3 tane
ikili trabzanım var. Ve 2 kere dolayıp diğer köşeyi oluşturuyorum. 1, 2, 3 de çıktım. 2 kere doladım. 1, 2, 3. 2 kere doladım. 1, 2, 3. Arada 2 zincirim. Şimdi köşenin diğer uzun bacaklı grubunu örüyorum. Motifi kare yaptığımız kısımda köşelerdeki trabzanlarımız uzun oluyor. Hemen yanında 3 tane ikili trabzan, sırasıyla yarım trabzanlar, hepsini bir doluyorum, batıp hepsini bir doladım, battım, hepsini bir. Buradan geçişte bir zincir. Şimdi sonuna kadar, başladığım noktaya kadar böyle ilerleyelim. Başladığım köşe boşluğuna geldim. Oranın diğer üçlü grubunu örüyorum. Üçlü trabzanımla. 2 kere doluyoruz. 3 kere de çıkıyoruz. Sonrasında bir zincir çekiyorum ve bundan sonra artık motifim sürekli kendini tekrarlıyor. Nasıl mı? Şöyle ki, bu uzun bacaklı kısmı ördük, motifi kare yaptık. Ondan sonrası hep hanım dilendi mantığı. Bütün boşluklara 3 kafes, üçlü grup halinde ikili trabzan, köşeye geldi mi de 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan diye 8 sıra halinde devam edecek. Buradan bir üste çıkalım birlikte hemen. Şöyle ki buraya battım. Şöyle hemen üçünü bir örerek geldim. Hep yukarıya çıktığımdaki aynı mantık. Sonrasında bir zincir çekip yükseldim. Etrafında döndürdüm. Artık köşelerdeki bacaklarımda ikili trabzan. Burada köşenin ilk üçlü grubunu tamamladım. Hiç zincirsiz diğer boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzanı buraya da örüyorum. Her boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Motif bitene kadar 8 sıra artık bu şekilde tamamlanacak. Bunu belirteyim. Şimdi bu köşeye de geldim. Bu boşluğa da geldim. Yine 3 tane ikili trabzan. Burada da aynen 3 tane ikili trabzan. Diğer köşeye geldiğimizde de 3 tane ikili trabzan. Köşede olduğumuz için arada 2 zincirimiz var ve aynı köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan daha örüyorum. Sonra diğer köşeye geçiyorum. 1, 2, 3. İşte bu mantıkla bundan sonra hiçbir farkı yok. Motifimizi aynen bu şekilde tamamlayalım. İlk motifimizi örüp ikinciyi ördüğümüzde ise sadece son kenarı açık halde gelelim. Son kenarını açık bırakıp gelelim. İlk motifi tamamladık. Şimdi ikinci motife geldi sıra. Onun da sadece son kenarda 8. sırada bir kenarını açık bıraktım. Ve buraya geldiğimde bir zincir çekip ilmeğimi şöyle çıkmıştım tığdan. Ve hemen buradaki motifin köşesine batıp bu ilmeği içinden çıkartıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Ve buradaki boşluğa gelip bu örülmeyen kenarı örerken diğer tarafta motifle de birleşiyorum. Tığdan çıktım. Buradaki tam karşısına denk gelen bu boşluğa battım. İlmeğimi çıkardım. Tığın üstüne ipimi aldım. Buradaki boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Yine tığdan çıktım. Hep karşısındaki denk gelen boşluğa batıp ilmeğimi oradan çıkartıyorum. Tığın üstüne ipimi aldım. 1, 2, 3. Hemen buradan battım. Tığın üstüne yine ipimi aldım. 1, 2, 3. Bir, 2, 3. Battım. Köşeye kadar bu şekilde
ilerleyelim. Kenarın sonuna yaklaştım. Şimdi bu köşenin diğer üçlü grubunu örüyorum. Bir zincir çektim, tığdan çıktım. Şimdi buradaki köşeden de ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekip buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak kilitliyorum. 2 tane motifimi böylelikle eklemiş oldum. Arka için motifleri birleştirmeye başladım. Arkası 3x2 6 motifli oluşacak. Yanına bir motif daha gelecek ama ben o motifi eklemeden evvel 4 tane motifi nasıl eklediğimi göstermek için önce buraya bir tane, sonra da buraya bir tane örüp 4 taneyi birleştirdikten sonra birleştirme mantığını bir şekilde anlatmış olacağım sizlere. Umarım anlaşılır oluyordur tabii ki. Şimdi yine diğer bir motifi getirdim. Onun da son sırasına geldim ve son kenarı açık, son kenarı hemen buradaki motife tutturacağım. Bunun için de bir zincir çekmiştim ve burada bu her ikisinin şurada birleştiği noktanın tam olarak ortasına batacağım ve buradan ilmeğimi çıkartacağım. Daha sonra bir zincirimi çekip buradaki köşeye geliyorum. Bu köşenin diğer üçlü grubunu örüyorum ikili trabzanlarla. Tığdan çıktım. Şimdi bu ikisi birleşeceği için bunu tam bu karşısındaki denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum. Az önce göstermiş olduğum tekniği birebir uygulamaya devam ediyoruz. Altta boşlukları 3 tane ikili trabzanla grubumu örüp tığdan çıkıyorum. Karşısındaki denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkartıp tekrar tığın üstüne ipimi alıyorum ve diğer boşluğa geçiyorum. Kenarın sonuna kadar aynı mantıkla motiflerimizi birleştirmeye devam edelim. Burada da sona geldim. Hemen yine köşede hem 3 tane grubumu örüp ikili trabzanlarımla bir zincirimi çekiyorum ve bu köşe boşluğundan batıp ilmeğimi çıkartıp bir de zincirimi çektim. Yine buradaki ilk ördüğüm trabzanın tepesinden kaydırarak ipimi kilitliyorum. Böylelikle 3 motifimizi birbirine eklemiş olduk. Sıra dördüncüyü birlikte eklemekte. Dördüncü motifimde bu defa son tarafında sadece 2 tane kenarını açık bırakıyorum. Bir değil 2 kenarım açık olacak. O açık olan 2 kenarı da önceki üstteki motifle sonra yandaki motifle birleştiriyor olacağım. Bunun için de köşede bir zincirimi çekmiştim ve şu köşeden ilmeğimi çıkartarak aynı göstermiş olduğum tekniği uygulamaya başlıyoruz. Bir zincir çekelim. Köşeye 3 tane ikili trabzanla oluşan grubumuzu örelim. Tığdan çıkıp hemen karşısındaki denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum. Sıradaki boşluğa 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıktım. Tekrardan sıradaki boşluğa 4 motifin kesiştiği yere kadar aynı mantıkla kenarı birleştirmeye devam edelim. Yani şuraya kadar. Buraya geldim. Gördüğünüz gibi tam olarak dördünün köşesinin kesiştiği yerdeyim. Hemen o köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum ve bir zincir çekiyorum. Çektikten sonra şu üçünün tam ortasını bulup batıp ilmeğimi oradan çıkarttıktan sonra bir zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi aldım. Aynı köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüp bu iki kenarı birbirine birleştirmeye başlayacağım.
sonuna kadar göstermiş olduğum tekniği uygulayarak birleşmeye devam edelim. Sona geldiğimde köşenin içine diğer üçlü grubu örüp bir zincir çekip buradaki köşeden hemen ilmeğimi geçirip bir zincir daha çekiyorum. Yine ilk ördüğümüz trabzana batıp ilmeği de içinden geçirdikten sonra güzelce kilitleyip yine kesiyoruz ve 4 tane motifimizi birbirine birleştirmiş olduk. Şimdi yanına şöyle göstereyim, hemen yanına 2 tane daha motifimi birleştireceğim. Arkam tamam olmuş olacak. 6 motifli arkayı oluşturacağım. Onu yapalım. Buraya 2 tane daha ekleyeyim. Sonra önüne geçelim birlikte. 3 çarpı 2 olarak 6 tane motifi arkası için birleştirmiş olduk. Şimdi sırada bunu çevirip sağ tarafa ve sol tarafa motiflerimizi eklemek var. Bunu yaparken de aynı zamanda kol evimizi de oluşturuyor olacağız. İlk olarak bir tane motifi bunun üstüne, bir tane motifi de bunun üstüne beraberce ekleyelim. Hemen tek kenarını açık bıraktığım 8. sırada 8'e kadar örüp 8'de tek kenarını açık bıraktığım motifimi ilk olarak bunun arkasını çevirmeyi unutmuyoruz. İki motifin de arka yüzü birbirine bakarken birleştirmeye başlayacağız. Hemen burada köşede 3 tane en son ikili trabzanımı örmüştüm. Bir de zincir çekmiştim. Bu ilmeğimi buradaki köşenin içinden çıkartıyorum. Daha sonra bir zincir çekip buradaki boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığımdan çıkıp tam karşısındaki boşluğun içinden ilmeğimi çıkartıp tığın üstüne ipimi alıyorum. Buradaki boşluğun içine gelip 3 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıktım. İçinden geçirdim. Tığımın üstüne ipimi aldım. 3 tane daha ikili trabzanımı örüp bu kenarın sonuna kadar göstermiş olduğum işlemi uyguluyorum. Bu kenarın sonuna geldiğimde buradaki diğer üçlü grubu örüyorum. Bir de zincir çekip buradan çıkıyorum ve arkadaki bu 2 tane motifin kesiştiği yerin tam ortasına batıp bu ilmeğimi onun içinden çıkartıp bir zincir çekip ilk örmüş olduğum trabzanın tepesinden kaydırarak çıkardıktan sonra güzelce ipimi kilitleyip kestim. Şimdi aynı şekilde diğer tarafın motifini de buraya ekleyeceğim. Tam olarak buraya, bunu buraya eklediğim gibi bunu da buraya eklemeye başlıyorum. Aynı mantık. Daha sonra alttaki motifleri eklerken de kol evimizi oluşturmuş olacağız. Burada bir zincir çekmiştim. Şuradaki boşluğa batıp arkadan ilmeğimi içinden geçiriyorum. Bir zinciri de çekip 3 tane ikili trabzanımı ördükten sonra göstermiş olduğum mantık ile birleştirmeye başlıyorum. Şuradan hemen çıkardım. Sonuna kadar ekleyelim. Her iki sağ ve soldaki motifleri de ekledikten sonra şimdi alta buraya ve buraya motif eklerken hem ön kapakları oluşturmuş hem de kol evimizi de meydana getirmiş olacağız. Bunun için de iki tarafı açık kalmış 8. sırasında motife ihtiyacımız var. Bunu bu şekilde buraya oturttum. Bu sağ tarafı şuradan başlayacağım. Sonra bunu buraya tutturup burayla da birleşirken kol evimi oluşturacağım. Öyleyse birleştirmeye birlikte
başlayalım. Buradaki ilmeğimi tabii ki buradaki her zamanki gibi köşeden çıkartıp karşılıklı eklemeye başlıyorum. Göstermiş olduğum teknikle. Köşenin diğer üçlü grubunu örerken ikili trabzanlarla tığdan çıkıp karşıdan denk geldiği noktadan çıkartıyorum. Yukarıya kadar, yani şu kısma kadar öreyim. Kol altına kadar geldiğimde bakın tam olarak şimdi şuradaki köşenin içine kadar, şu kısma kadar birleştim. Buraya köşeyi üçlüyü ördükten sonra burada bir zincir çekiyorum ama burada minik bir açıklık daha yapmak istiyorum. Kol evim kasmasın, çok sıkı olmasın diye. Bunu buradan itibaren, yani şu kısımda şu arkayla birleşmeyeceğim. Sadece bu üstteki motifin içinden geçirdikten sonra buradan geçireceğim ilmeğimi. Şöyle alayım tığımı da, yani tekrar şuradan da göstereyim. Buraya kadar geldim. Bir zincirimi çektim. Bakın bunu bu arkayla birleştirmedim. Şu köşeden çıkarttım. Şurada minik bir açıklık daha yapmış oldum böylelikle. Köşede olduğum için bir zincirimi çekiyorum ve bu boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüp üst kenara birleştirmeye devam ediyorum. Kenarın sonuna kadar da birleşmeye devam edeceğiz. Şurayı bakın böylelikle yerleştirmiş oldum. Şimdi sırada diğer iki kenarını örmediğim motifim var. Onu da şu şekilde, bu defa burada da birleştirirken buradan başlayacağım. Buradan kenarı tutturup tamamlamış olacağım. Daha sonrasında da kolları ve etrafını örmeye birlikte geçeriz. Şimdi ilk olarak bunu da buraya yerleştirelim. Şu köşeden yine buradaki ilmeğimi çıkartarak başlıyorum birleşmeye. İlmeği kaçırdık. Köşede olunca bir zincir ve hemen köşenin diğer üçlüsünü örüyorum. Bu kenarın sonuna kadar geleyim. Kol altı açıklığını ve yan birleştirmesini birlikte yapalım. Buradaki köşeye kadar geldiğimde hemen kenardaki buraya 3 taneyi örüp ilmeğimi yine buradan çıkartıyorum. Bakın çıkarttıktan sonra burayla yine birleşmiyoruz. Minik bir açıklık yapacağımız için. Şimdi birleşeceğim noktam bunu ördükten sonraki kısım. 3 taneyi ördüm ve karşıda bunun denk geldiği nokta tam olarak şu kısım. Şuraya batıyorum. İlmeğimi çıkartıp sıradaki boşluğa geçiyorum ve alt kenarın sonuna kadar bu mantıkla birleşelim. Altta kenarın sonuna kadar gelince yine burada köşeyi ördüm, bir zincirimi çektim. Buradaki köşenin içinden ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekince ön iki kapağı ve kol evimizi oluşturmuş olacağız. Şimdi sırada tabii minik kollarımız var. Kolları da yapalım. Daha sonra bu minnoş hırkamızın etrafını da örelim. Ve şöyle söyleyeyim, 2 günde örülecek şipşak hırka diyebilirim bunun için.
Ben hırkamın iki tarafını yerleştirdikten sonra kolunun birini de yerine yerleştirdim. Şimdi diğer kolu birlikte yapacağız. Bir de tabii şöyle minik bir işleme yaptım. Aynısını burada buraya, burada da buna yapacağım. Aynısını buna yaparken de nasıl yaptığımı size göstereceğim. Şimdi motiflerin burada bir farkı var. Hatırlarsanız burada şuraya kadar açık bırakmıştık. Standart motiflerimden, hırkada bütününde kullandığım motiflerden bir sıra daha fazla ördüm. Yani burada 8. sırada birleşirken bunu 9. sırada birleştirdim. 9 sıralı iki motifle de buradaki kolu tamamlayacağız. İlk olarak kenarı bir tane 9. sıranın sonuna geldiğimde bir kenarını örmeden geleceğim. İlkini öyle takacağım. İkinci motifi yerine yerleştirirken de son sıra 9. sırada sadece bir kenarını örüp geleceğim. 3 kenarıyla buraya tutturacağım. 9 sıralı ördüğüm motifin sadece bir kenarı açık. Hemen önüme yerleştireceğim. Kol evine getiriyorum. Tam olarak burası, biraz kadrajı yaklaştırayım. Ve ilk olarak şu kısımdan, omuzdan birleştirmeye, şu kısımdan tam olarak birleştirmeye başlayacağım. Burada bir tane ilmeğimi çıkartmıştım. İkisinin tam ortasına batacağım. Ve içinden ilmeğimi çıkartacağım. Bir zincir çekip buraya 3 tane ikili trabzanımı örüyorum ve artık bildiğimiz üzere aynı teknikle birleşmeye devam ediyorum. Ta ki sonuna kadar aynen birleştirmeye devam edelim. Bir sonundaki tamamlamayı beraberce yapalım. Sona doğru yaklaştığımda bakın şimdi buraya bir tane ördüm. Burada bu tam ortayla kesişen yere bir sondan bir önceki boşluğa ördüğüm üçlü kafesi tutturuyorum. Kafesi buraya yerleştiriyorum yani bakın. Şöyle. Daha sonra buradaki köşenin içine diğer üçlüyü ördükten sonra da bir zincir çekip tam olarak şu kol altındaki kesiştikleri yere batacağım. Buradaki zinciri kaçırdım. Şöyle göstereyim. Battığım nokta anlaşılsın. Şu tam kol altındaki kesiştikleri yer. Bir de zincir çekip buraya geleceğim. İlk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak batıp kilitliyorum. İlk motifimizi kol için yerleştirmiş olduk. Sıra ikincisinde. İkinciyi yerleştirirken de yine şu şekilde önüme aldım. Bu defa bir kenarı son sırasında bir kenarı örülü, o burada kol ağzına gelecek kısımda kalacak örülü kısım. Örmediğim 3 köşe kenarı da 1, 2 ve 3 olmak üzere burayla birleştireceğim. Bir zincirimi burada çekmiştim. Bu köşeden çalışmaya başlıyorum. Hemen içinden ilmeğimi çıkartıp bir zincir çektim ve 3 tane ikili trabzanımı örmeye başladım. Aynı şekilde buraya kadar birleşerek gelelim. Burada sonuna kadar geldim, ilerledim. Şimdi köşeye geldiğimde de 3 tane ikili trabzanımı örüp hemen bir zincirimi çekiyorum ve bakın tam olarak buradayız. Şöyle göstereyim. Arka kol altı diyeyim. Burada bir zincirimi çekeceğim. Tığdan çıkacağım. Burada hepsinin kesiştiği noktaya batıp ilmeğimi oradan çıkartıyorum.
Sonra bir zincir çekip buradaki köşeye yine geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Şöyle döndüreyim daha rahat. Ve bu sefer bakın, buradaki önüme çıkan yer bu ikisinin kesiştiği köşe olan yerden bunu batıyorum ve buraya gelip 3 tane ikili trabzanımı boşluğun içine örüp bu defa da diğer kenarın birleşmesine başlıyorum. Aynı mantıkla. Şu üste kadar bu şekilde birleşip geleyim. En üstte de kol parçasını birleştirelim. Bu köşeye geldiğimde de artık üst kenarları birleştiriyor olacağım. Bunun için de bir zincirimi çektim. Hemen burada hepsinin şu kesiştiği noktanın ortasına tam olarak batıp ilmeğimi içinden yine çıkartıyorum. Bir zincir çektim. Köşedeki diğer üçlü grubu ördükten sonra da aynı mantıkla üst kenarı birleştirelim. Sona geldiğimde artık bitirirken son kısımdayım. Burada bir zincir çekip çıktım. Yandaki motifin köşesinden geçirip bir zincir daha çektim ve içinden geçirerek kaydırarak tamamladım. Şimdi sıra kol ağzını simli iple geçmekte. Şöyle göstereyim. Şöyle bir minik şerit halinde yarım trabzanlarla geçeceğiz. İlk olarak hemen şöyle herhangi bir noktasından başlayalım. İlmeğimi çıkartıyorum. İlmeğimi çıkarttıktan sonra şöyle hemen getirdim ipimi. Şöyle çıkartıyorum ben. Tığın üstüne ipimi de aldım. Şöyle herhangi bir trabzanın tepesine batıp hepsini bir örüyorum. Tekrar yandaki trabzanın tepesine hepsini bir örüyorum. Tığın üstüne ip alıyorum. Hepsini örüyorum. Buradaki köşeye bir tane. Sonra diğer köşeye geliyorum. Oraya da bir tane. Derken yine trabzanların üstüne birer tane yarım trabzan örerek bu mantıkla başladığım noktaya kadar örmeye devam edeceğim. Diğer kolu da tamamladım. Şöyle göstereyim. Her iki kolu da aynı şekilde tamamladık. Şimdi buradaki işlemeyi buraya birlikte yapmaya başlayacağız. Bir şekilde ip kaydırma yöntemini kullanıyoruz ama daha ince bir tığ kullanıyorum. 2.20 tığla örüyorum. 2.5-2 ile de yapabilirsiniz tabii ki. İpi çekmek, aradan kaydırmak daha kolay oluyor. Şu dilediğiniz alanda bu işlemi yapabilirsiniz ama ben şu büyük yuvarlakla küçük yuvarlağı yapıyorum. Onu belirginleştirmek istedim. Bunun için ilk olarak hemen bir ilmek çıkartıyorum. Beraberce büyüye başlayalım. Yani şu kare olan yerin alt kısmı diyebilirim. Ve oradaki bakın şu üçlü grupların olduğu yerin tepesine çalışacağım için buradaki şöyle biraz daha yaklaşalım. Üçlü grubun tepesine batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Ve buraya bir kilitliyorum ilmeğimi. Daha sonra 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyorum. Hemen bu defa yandaki bademin tepesine geliyorum. Ve onun içine batıp ilmeğimi oradan çıkartıp bir zincir çekip bir zincir değil 4 zincir çekiyoruz, pardon. 4 zincir çekiyorum. Tekrar çıkıyorum ve bir yanındaki bademe hemen gidiyorum. O bademin tepesine de batıp şurada ilmeğimi içinden geçiriyorum. Çıkarttıktan sonra 1, 2, 3 ve 4 zincirimi çekiyorum. Bu defa bu
badem tepesinde sıra. İlmeğimi çıkarttım. Bakın şu şekilde başladık. 1 2 3. Bu kısım yalnız bakın. Şimdi burası şu uzun bacakların olduğu yerin altı. Kısa bacaklarda, yani şu gruplarda, üçlü gruplarda 4 zincirle geçerken burada 7 zincirle geçeceğim. Şimdi 3 yapmıştım. 4, 5, 6 ve 7. Bu kısmın battığı yerdeki, bittiği yerdeki bademe hemen biraz da döndürmem de gerekecek. Buradaki bademin tepesine batıyorum. Hemen ilmeğimi içinden geçiriyorum. Tekrardan 1, 2, 3 zincir çektim. Atladım buradaki bademin tepesine. 1, burada 3 çekip geldim değil mi? 4 çekip gelecektim, özür dilerim. 4 ve 7 zincirle ilerliyorum. 4 ve 7. 1 2 3 ve 4 çıktım. Buradaki bademin tepesine battım. İçinden ilmeğimi çıkartıyorum. Şimdi neredeyiz? Yine 4 zincir çekeceğim noktadayım. Geldim. Buradaki bademin tepesine battım. İlmeğimi çıkarttım içinden. Şimdi bakın, burada uzun bacakların olduğu yerdeyiz. Orada 7 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Yanındaki bademe battım. Şimdi 4 tane zincir çektiğim noktadayım. Döndürdüm. Buradaki bademe battım. İşte bu mantıkla bu şekilde başladığım noktaya kadar devam ediyorum. Son kısma yaklaştım. Artık son köşede olduğum için 7 tane zincir çekmem gereken yerdeyim. 7 zincirimi çektim ve burada ilk battığım bademin içine bir kez daha kaydırarak geliyorum. Daha sonra ipimi güzelce kitleyip kesiyorum. Büyük halkayı tamamlamış olduk. Sonra bu ipleri ise güzelce şu örmüş olduğum simli ipin içinden hiç kesmeden sonuna kadar batıp böyle içinden kaydıra kaydıra çıkartarak gizleyeceğim ki sökülme ihtimalini sıfırlayayım. Sonra ben bunları da gizlerim. Şimdi alttakini de birlikte yapalım. Bu defa da aynı işlemi şu ortadaki kısma yapıyor olacağız. Yine ilk olarak ilmeğimizi çıkartalım. Yine alttaki bademlerin tepesine batarak çalışacağım. Şöyle bakın, çalışacağım nokta yine bademlerin tepesi. Şimdi ilmeğimi çıkartıyorum oradan. Bir kere şöyle bir kilitliyorum üstüne. 1. Burada artık zincir sayım hep 4. 2, 3 ve 4. Tığdan çıktım. Yandaki bademe geldim. En sihirli halkanın ilk başta yaptığımız o bademlerin tepesine çalışıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Hemen yandakine 1, 2, 3 ve 4. Bir yandakine tekrardan 1, 2, 3 ve 4. Bir yandakine başladığım noktaya kadar da aynı şekilde gelip başladığım noktanın içine kilitleyeceğim ve tamamlamış olacağım burayı da. Artık sonuna geldim ve burada yine ilk başladığım bademin tepesine batıyorum. Aynı şekilde ipimi oraya kaydırarak şöyle bir
Kilitledikten sonra burada da kesiyorum. Şimdi bu ipleri aralarından güzelce içlerinden zincirlerin geçirip yedireceğim. Bu tarafın işlemesini de yaptık. Aynı şekilde dilerseniz bütün motifleri de yapabilirsiniz ama ben sadece böyle 2 tane yapıp bırakacağım sade kalması açısından. Ve artık hırkanın etrafını örmeye sıra geldi. Ben şimdi hırkanın etrafını örerken hemen şu kol altına gelen kısımdan başlayacağım. Genelde hep bunu uyguluyorum. İlmeğimi çıkartıp üçlü gruplar halinde yine etrafını da örüyorum. Yani hırkanın bütününü bozmamak için kafeslerimi örmeye devam edeceğim. Tığımın üstüne ipimi de aldım. Ve ilk başlayacağım yer şu köşe olsun. Bu köşelerdeki geçişim hepsinde aynı olacak. Önce buradaki köşe boşluğuna, sonra kesiştikleri orta noktaya, şöyle batamadım pardon, tam olarak daha sonra da buradaki köşe boşluğuna. Her köşe birleşiminde, yani şöyle iki motifin kesiştiği yerde hep aynı işlemi yapacağım. Sonra sırası gelen boşlukların içine üçer tane ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Köşeye kadar geleyim. Köşeden yükselişi de yukarıya birlikte yapalım. Köşeye geldim. Köşeye 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 de zincir çekiyorum. Tekrardan 3 tane ikili trabzan örüyorum ve köşedeki geçişi ilk sırada böyle yaptım. Daha sonra yukarıya kadar hiçbir farkı yok. Gösterdiğim şekilde devam edelim. Şu ensedeki geçişi birlikte yaparız. Şimdi buradaki boşluktaki tam ensenin şu kesiştiği noktaya geldiğimizde burada bakın şuradaki köşenin ilkine bir tane ikili trabzan örüyorum. Sonra şu hepsinin birleştiği noktaya bir tane örüyorum. Daha sonra da buradaki köşeye bir tane örüp buradaki geçişimi bu şekilde sağlıyorum. Daha sonra boşluklara üçer tane ikili trabzanlarımı örüp buraya kadar geleyim. Burada da aynısını yapacağız. Burayı aynen biraz evvelki gibi yapacağım. Bakın şuradaki köşeye bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Şu kesiştikleri tam orta noktaya bir tane örüyorum. Bu köşeye de ördükten sonra hemen diğer boşluklara üçer tane ikili trabzan örerek başladığım noktaya kadar ilerleyeyim. Daha sonra bir üstte de beraber çıkalım. 3 sıra bu kafesleri örmeyi planlıyorum. Siz üstümdeki duruşuma bakarsınız. Ne kadar sıra örmek isterseniz ki en az 3 sıra öneririm. Örmeye devam edersiniz. İlk sıranın sonuna geldiğimde şimdi buraya batıp kaydırarak gelebilirim ama ben öyle yapmayacağım. Şimdi içine batacağım. İlk trabzanın bir ilmek çıkartacağım ve ikisini bir örüp burada ortaya düşeceğim. Çünkü ilk üçlümü buraya yapmak istiyorum. Onu da yalancı bir trabzan örüyorum. İlk örerken 3 tane bu boşluğun içine 3 tane örüyor olacağım şimdi. Şu ipi de tığımın üstüne alıp birlikte örüp gizleyeyim. İkincisi ve üçüncüsü, işte buraya diğer üçlüyü örmüş oldum tam olarak ortaya. Bundan sonrası için artık işlemlerim hep aynı. Ense kısmında da geçişli yaparken bir kere toparlamayı yaptım köşelerde. Hiç fark etmeyecek. Her boşluğa 3 tane ikili trabzanımı öreceğim. Burada köşeden geçerken de burada ne yaptımsa 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Enseyi de gösterecek olursam size. Şimdi şurada şöyle bir üçlü örmüştük. Buraya bir üçlü, buraya bir üçlü örerek normal örgüme devam edeceğim. 3. sırada artık tamamlayıp gümüş renkli kol ağzındaki yaptığımız geçişi hırkamızın da etrafında yapacağız.
etrafını 3 sıra halinde ördüğüm zaman benim için yeterli ölçüye ulaştı. Yani bu 38-40 bedene kadar da çok rahatlıkla olacaktır. Zaten videonun sonunda beden büyütmeleri hatırlatacağım nasıl yapabiliriz, ama şuradan daha söyleyeyim. Bakın, etrafını daha örebileceğimiz bir genişlik var. Bir 2-3 sıra bile daha örülerek bir beden büyütmemiz çok mümkün. Bunu da hatırlatmak isterim. Şimdi hemen gümüş iple etrafını örmeye geldi sıra. Bunun için de yine hemen kol altını alıyorum. Aynı yerden ilerleyeceğim ve yarım trabzanlarımı kullanarak öreceğim. Yine ilmeğimi çıkartıp tığımın üstüne de ipimi alıyorum ve kol altında şöyle bir alanı seçip ilk yarım trabzanımı örüyorum. Ve her trabzanın tepesine yarım trabzanımı örerek ilerliyorum. Bu şekilde bütün trabzanlarımın tepesine pırıltılı ipimi, gümüş rengimi örmeye devam edeceğim. Köşeye kadar geleyim. Oraya kadar buradaki geçişi birlikte yapalım. Burada köşeye geldiğimde 2 tane yarım trabzanımı yapıp bir zincir çekiyorum ve aynı boşluğun içine 2 tane yarım trabzan daha yapıyorum. Daha sonra trabzanlarımın tepesine örmeye devam ediyorum. Yarım trabzanlarımı ya da çakma sık iğne de diyebiliriz. Başladığım noktaya kadar hiç farklı bir işlem yok. Aynını tekrar ederek devam edelim. Evet sevgili dostlar, en sevdiğim kısım finale geldik. Finalde sizi çok tatlış bir hırka ile karşılıyorum. Çok içime sinen harika bir proje oldu. Çok kullanışlı. Bence herkesin böyle bir hırkası gardırobunda olmalı mutlaka diyorum. Yazlık elbiselerimizin, büstiyerlerin, crop bluzların üstünde çok tarz ve şık duracaktır. Benim de üstümde duruşunu gördünüz zaten. Umarım hoşunuza gitmiştir. Burada 250 gram kadar ip kullandım. Oldukça da hafif minnoş bir hırka. Şipşak hırka diyebiliriz. Çünkü 2 günde örebileceğiniz kadar kolay bir hırka. Bunu da belirtmek isterim. Hırka yeni en olarak şöyle söyleyeyim. Tam eni açıldığında 90 santim. Yani 42-44 bedene kadar çok rahatlıkla uygun olacaktır. Onu söyleyeyim. Boyu da 35 santim. Bunu da belirtmek isterim bu arada. Hırkamın boyu 35 santim. Etrafını 2 sıra, 3 sıra daha fazla ördüğünüzde 44, 46, 48 bedene kadar büyütebilirsiniz. Daha büyük bedenler için ise, tabii göğüs bölgesi daha genişse bu kurtarmayacaktır etrafını örmek. 44 beden üstü mutlaka birer sıra motif fazla örsünler, ama ben 8 sırada kaç santim ölçü verdim onu mutlaka dikkate alın. Belki benim 8 sırada ördüğümü siz 10 sıra örerek ulaşacaksınız. Bunu dikkate almalısınız ölçü çıkartırken. Altını tekrar çizmek istiyorum. Ayrıca etrafına istediğiniz kadar fazla örerek hırkayı büyütmeniz mümkün. Küçültmek için de tam tersi işlemi, etrafına daha az öreceksiniz. Ama patı olarak örgüyü en az 3 sıra yapın. 3 sıradan az ördüğünüzde bu tarz arkası açık modellerde güzel durmuyor. En az 3 sıra olsun derim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Her zamanki gibi hoşunuza gittiyse sizlerden bir kalbinizi rica edeceğim. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Yorum ve beğenileriniz, eğer dilerseniz katıl ailesinden de desteğinizle beni daha da motive eder. Yeni videolar için sezona bomba gibi girmemi sağlarsınız efendim. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.